Merhaba arkadaşlar. Küçük askılı çantamızda kullanacağımız ip Fibra Natura'nın koton ipi, koton wool yazıyor. İki renk kullanacağım ben. Tabi bu çantayı 3-4 renkli falan da yapabilirsiniz. Tığ numaram da 2,5. Çantamıza 45 zincir çekerek başladım. Bunun üstüne şimdi ikili trabzanlar yapacağız. Çantamızın alt kısmı dar olacak. Üst kısmına doğru birazcık genişleyecek. Çok bir iki sıra artırma yapacağız. Şimdi 45 zincirimi çektim. 1 2 üçüncü sık iğneden başlıyorum. Pardon, 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye. İkili trabzan. Bütün zincirlerimizin üzerine 42 tane trabzan hazırlıyoruz. Çantanız daha büyük istiyorsanız ben 45 zincir çektim. Siz daha fazla çekebilirsiniz. Yapacağımız trabzan 3'e bölünecek bir sayı olması gerekiyor. Yani küçük istiyorsanız 30, daha büyük istiyorsanız mesela 60 tane trabzanla hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben bütün zincirlerim içine girerek 42 tane trabzanımı hazırlıyorum. Evet, 42 tane trabzan yaptım. Şimdi sonuna geldim. Son trabzanımın 2 ilmeğini çekmiyorum, bekletiyorum. Diğer renk ipimi alıyorum. Şuna bir zincir çekelim. Diğer renk ipimle birleştiriyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Burada bir artırma yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane trabzanı atlıyorum. Aradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 zincir, 3 trabzan atlıyorum. Aradaki boşluğa. Hep 3 tane trabzanları atlayıp aradaki boşluğa giriyorum. Bakın kenarda bir tane fazladan deliğimizi yaptık gibi buradan şöyle hafiften yan artışı olacak. Şimdi sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. 3 zincir, 3 trabzan atlıyorum. Aradaki boşluğa. Sonuna geldiğimiz zaman yine 3 zincir çekiyoruz. İlk yaptığımız zincirin tepesine önce bir birleştirme yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle oraya fazladan bir delik yapıyorum. Yukarı çıkarken yine 3 zincir çekiyorum. Bu kenardaki yaptığımız boşluğun içine önce 3 tane çektiğimiz zincirle beraber 3 tane trabzan. Şimdi diğer bütün deliklerin içine yine 3'er tane trabzan. Aralarda hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum.
Bakın burada kenarda bir tane fazladan ilave ettik. Şimdi bütün boşlukların içine üçer tane trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi son kenarda yaptığımız deliğin içine de 3 tane yapıyorum. 1 2 üçüncünün 2 tane kalınca tığımın üstünde diğer ipimi alıyorum ve onunla birleştirme yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine bu kenarda bir artırma yapıyoruz. Hemen dibine batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Yine 3 tane atlayıp boşluklara batıyorum. Örneğimiz aslında çok kolay. Yani 3 zincir ve 3 dolgudan oluşuyor. Bunu tek renkte yapabilirsiniz. Birkaç renkte de yapabilirsiniz. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde önce kenardaki trabzanın tepesine batıyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya batıp şöyle bir delik meydana getiriyorum. Bakın arkadaşlar, şurada zincirin içine girelim, ayrılıyor. 1 2 3 zincir. Evet, fazladan bir delik hazırladık. 3 zincirle yukarı çıkıyorum, dönüyorum ve yaptığım son deliğin içine 3 tane trabzan yaptım. Yine bütün boşlukları üçer tane yaparak devam ediyorum. Bakın, çantamızın kenarında şöyle bir artırma yaptık. Ve bu da yeterlidir. Artık bundan sonra dümdüz gideceğim. Bir de artırma yapmayacağım. Şimdi sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, sonuna geldiğimiz zaman tığımızda 2 tane ilmek kaldığı anda diğer renge geçiyoruz. Ve o renkte birleştirmesini yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Artık artırma yapmayacağım için direkt boşlukların içine giriyorum. Sonunda en son zincirin tepesine batıyorum ve birleştiriyorum. 3 zincir çekip geri dönüyorum. Artık çantamız hep bu şekilde gidecek.
Artırmamız bitti. Bütün yuvaların içine üçer tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Bundan sonrası düz çıkacak arkadaşlar. Hiç artırma falan yapmayacağız. Bakın çantamızın sadece şöyle taban kısmında bir artırma yaptık. Bundan sonrası dümdüz devam edecek. Artık hiç artırma, azaltma hiçbir şey yapmadan bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna geldiğimizde yine 3 tane trabzanımın ilk zincirini çekiyorum. Diğer 2 tanesi tığımda beklerken öbür ipime geçiyorum. 1 2 3 zincir çekip geri dönüyorum. Zaten batacağımız yerler üçerli gruplar halinde belli oluyor. Yani şu şekilde hiç 3 zincir 3 dolgu, 3 zincir 3 dolgu olarak gidecek çantamız. Dediğim gibi bunlar istediğiniz renklerde, yani her sıra farklı renk bile yapabilirsiniz. Sıranın sonuna geldik. Yine ilk zincirin tepesine batıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 zincirle geri dönüyorum ve trabzanlarımı yapıyorum boşluklara. Evet, bakın artık bundan sonrası bu şekilde devam edecek. Sadece çantanın alt kısmında hafiften bir ovallik verdik. Bunu da istediğimiz boya kadar öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamın şurası oval. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra kadar ördüm. Şu da yeterlidir. Şimdi aynısından bir tane daha iki parça şeklinde örüyoruz. Şöyle üst üste getirip eklemesini yapacağız arkadaşlar. Bunu da sık iğne şeklinde ekleyeceğim. Şuraya bir zincir çektim. Hemen bu ve karşı tarafındakine giriyorum. Sık iğne. Şu renkleri birbirine denk getirerek ekliyorum.
Çantanın bütün etrafını sık iğne olarak tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bütün etrafına 2 tane parçayı birbirine tuttum ve ekledim. Şimdi şu ağız kısmına da bir sık iğne gitmek istiyorum. Tersten sık iğne yapacağız. Yani yengeç bacağı denen sık iğneden tam artık sonunda bir zincir çektim. Böyle geriye doğru sık iğne yapıyoruz. Şuradaki ilmeklerin içine giriyorum. Tersten sık iğne olarak gidiyorum. Evet, bu şekilde de bütün ağız kısmını bir sıra sık iğnemizi gideceğiz. Evet arkadaşlar, şu ağız kısmına da şöyle bir sık iğne geçtim. Şimdi buraya incecik bir sap yapmak istiyorum. Çünkü bu spor böyle hemen içine bir cüzdanımızı, telefonumuzu koyup kullanabileceğimiz bir çanta. Ee, Her iki ipimi de şöyle 2 kat onu, 2 kat da diğerini yaparak 4 kattan zincir çekeceğim. Şöyle daha bir kalın tığ aldım elime. Şöyle 4 katından kalan ipimden de şöyle bir zincir çekerek sap öreceğim. Bu sapı da istediğimiz boyda, ister küçük ister büyük ebatta şu şekilde devam edeceğiz. Evet, zincirimi de istediğim ebatta çektim. Şimdi bu sapı isterseniz arkadaşlar şöyle 2 tane küçük olarak örüp şöyle dikebilirsiniz. İsterseniz ben şimdi şu 2 ağızı dikeceğim. Şöyle uzunca bir sap olacak. Şu şekilde iğnemi alıyorum. Sapı hemen şu sık iğne yaptığımız yere denk getirerek şöyle biraz aşağıdan şöyle ayarladıktan sonra sapımızı buraya dikiyoruz. İpimiz 4 kat olunca takılıyor arkadaşlar. Tekrar şöyle bir kere daha tutturalım. Evet.
Şu şekilde saplarımızı da diktikten sonra çantamız hazır olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.